Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu hem şık hem çok güzel olan kız bebek hırkasının anlatımını yapmak istiyorum. Hırkamızın örgüsü çok kolay arkadaşlar. Hırkamızın örgüsüne robadan zincir çekip trabzanlarla başlıyoruz. Roba bitiminde modelleri yerleştiriyoruz. Ben bugün anlatımımı 1 yaş bebek için yaptım. Siz isterseniz bu roba sırasını benim yaptığım sıradan 1-2 sıra eksik yaparak daha küçük yapabilirsiniz. Veya başlangıç zincir sayısını daha çok çekerek ve roba sırasında 1-2 sıra fazla yaparak daha büyük bebekleriniz için yapabilirsiniz. Ben bunu takım olarak yaptım. Bakın bu şekilde çok güzel bir bebek elbisemiz var, salopet elbise. Bunun anlatımını da YouTube kanalıma yükledim. Aynı hırkanın modelinden olan güzel bir de yeleğimiz var bakın arkadaşlar. Bunlara takım olarak şapka yapmak isteyen arkadaşlar için de ben şapkalarını da yaptım. Bakın bu şekilde güzel bir bonet tarzı şapkamız var. Bu da 6-12 aylık bebek ölçüsünde yapmış olduğum bir şapka. Veya isterseniz bu şekilde normal klasik bebek şapkamız var, modelli çok hoş bir şapka arkadaşlar. Ben bunların anlatımlarını yaptım, YouTube kanalıma yükledim. Eğer siz de bu şapkalardan, bu yelekten, elbiseden yapmak isterseniz anlatımları YouTube kanalımda var. Ben sizler için bunların videolarının olduğu YouTube linklerini bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde bulunan linkler üzerine tıklayarak istediklerinizi yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel hırkamızı yapacağız arkadaşlar. Yapmış olduğum bu hırkanın size ölçülerini de vereyim, fikriniz olsun. Bakın kol altından ölçtüğümüz zaman 28 santim. Gövde uzunluğunu ölçüyorum. Bakın kol altından itibaren 19 santim. Omuzdan itibaren tam ölçtüğümüz zaman 32 santim. Bu da 1 yaş bebek için güzel bir ölçü oldu. Siz farklı ölçülerde yapmak istiyorsanız ben sizler için standart bebek ölçü tablosunu hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde standart ölçü tablosu var. Ona bakarak bebeğinize göre bu hırkayı yapabilirsiniz. Bu güzel hırkamın örgüsünde ben Baby Sugar Canan el örgü ipleri vardı. Bunu kullandım. Kullanmış olduğum ipin üzerinde 100 gram 320 metre yazmakta. Renk numarası 081. Siz bu hırkayı istediğiniz marka bebek ipini kullanarak istediğiniz renkler ile örebilirsiniz. Bu ipten bir yumaktan bitti. İkinci yumaktan çok az kaldı. 2 ipe ihtiyacımız var arkadaşlar. Elimin sıklığına, ipimin kalınlığına uygun olarak da 3 milimlik tığ kullandım. Siz yapacak olduğunuz ipin üzerine bakarsanız kaç numara tığ kullanmanız gerektiği tavsiye edilmektedir. Üzerine bakarak tığınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Siz daha büyük tığ kullanırsanız bu hırkanın ölçüsü daha büyük olacaktır. Ben roba bölümüne 3 adet inci düğme dikmeyi tercih ettim. Siz istediğiniz renkli düğmeleri kullanabilirsiniz. Malzemelerimizi söyledik, ölçülerimizi verdik. Hazırsak hep birlikte bu şirin ve güzel hırkamızın örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin, iyi izlemeler. Örgümüze yakadan başlıyoruz. Yaka başlangıcı için zincir çekiyoruz. İlk ilmeği bakın ben bu şekilde oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa öyle ilk ilmeği yapabilirsiniz. Ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Zincirlerimi çektim. Toplam 70 zincir çektim arkadaşlar. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Çekmiş olduğum bu 70 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın yeri düzgünce bıraktım. Başlangıç noktasını sıfıra tutuyorum. Ölçtüğüm zaman 31 santim zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre 70 zincir 31 santim geldi. Sizin eliniz çok sıkıysa daha fazla zincir çekmeniz gerekebilir. Bu başlangıç zincir sayısını çok sıkı da çekmeyelim arkadaşlar.
Bunun üzerine şimdiki sırada trabzanlar yapacağız. Şimdiki sırada zincirlerin üzerine trabzanlar yapacağız. Bu trabzanları yaparken de ön bölümleri, kol bölümlerini ve arka bölümleri belirleyeceğiz. Arttırma yerlerini belirlemiş olacağız. 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Ön bölüm için 11 trabzan yapacağız. Bu bakın 3 ilmek atladığımızda bir trabzan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ön bölüm için 11 trabzanı yaptım. Ön ile kol bölümünü ayıran arttırma yeri için bakın bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilk ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Arttırma yerini burada belirlemiş olduk. Takip eden ilmekleri de trabzan olarak devam ediyorum. Kol bölümü için 14 trabzan yapacağız. 1, 2 yaptık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kol bölümü için de 14 trabzanı buraya yaptım. Bir zincir çekiyorum. Kol ile arka bölümü ayıran arttırma yerindeyiz. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Arka bölüm için buraya bir trabzan yapıyorum. Arka bölüm için 20 trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arka bölüm için de bakın buraya 20 trabzanı yaptım. Her ilmeğe birer defa trabzan yaptık. Arka bölüm ile diğer kolu ayıracak olan ayrım yeri için bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bakın ilk ilmek içerisine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Bakın burada ilk trabzanı yaptık. Bu kol bölümünde 14 trabzan yapmıştık. Buraya da 14 trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu kol bölümü için de 14 trabzanı yaptım. Kol ile diğer ön bölümü ayıran arttırma yeri için bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bu ilk ilmek içerisine ön bölüm için ilk trabzanı yapıyorum. Bu ön bölümde 11 trabzan yapmıştık. Buraya da 11 trabzan yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın buraya da 11 trabzanı yaptım. Böylece robanın ayrımlarını belirlemiş olduk. Bakın şekil olarak da böyle. İlk sırada ön bölümler için 11 trabzan yaptık. Kol bölümleri için 14 trabzan yaptık. Arka bölüm için de 20 trabzan yaptık. Arttırma yerlerinde 1, 2, 3, 4 noktayı belirledik. Buralarda birer zincir çektik. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sırada yine trabzanlar yapacağız. Bu bir zincir çektiğimiz yerlerde arttırma yapacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Arttırma yapacağımız yere kadar devam ediyorum. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine bakın trabzanları yaptım. Arttırma yaptığımız yere geldim. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir zincir çektiğimiz boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Ön bölüm için 2 trabzanı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanlara devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bu arttırma yaptığımız yere kadar gelelim. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine bakın trabzanları yaptım. Kol ile arka bölümü ayıran arttırma yapacağımız yere geldim. Bu bir zincirlik boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan olarak devam ediyorum.
Bakın bu şekilde. Bu arttırma yerinde de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine de diğer arttırma yapacağımız yere kadar trabzan olarak devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Bu bir zincirlik boşluğa arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Takip eden ilmeklere trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak kol ile ön bölümü ayıran bu arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaparak bakın arttırma yapacağımız yere geldim. Bu bir zincirlik boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda ilk sıraya başlarken 3 ilmek atlayarak oluşturduğumuz bir trabzan vardı. Bu trabzanın bakın son zincirinin üzerine tığ takıyorum. Buradan trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde. İkinci sırayı da böylece tamamlamış olduk. Bu sırada arttırmalarımızı 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yaptık. Bu 4 noktadan her bölüm için bakın 2 trabzan ön bölümde arttırması yaptık. 4 trabzan her bölümde ikişer arttırma olduğu için 4 trabzan kol bölümünde arttırma oldu. Arka bölümde 4 trabzan arttırması oldu. Kol bölümünde 4 trabzan arttırması oldu. Ön bölümde 2 trabzan arttırması oldu. Her bölümde bakın arttırma yerlerinde ikişer arttırma yaptık. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada tekrar arttırmalar yapacağız. Bu sırada arttırmalarımızı bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine ilk trabzanı yapıyorum. Takip edenleri de trabzan olarak devam ediyorum. Önde bulunan bu trabzanları kol ile öne ayıran arttırma yerine kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine bakın trabzanları yaptım. Arttırma yapacağımız yere geldim. Bu 2 zincirli boşluğa ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Bu sırada bakın bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık. Her bölüm için bakın arttırma yerlerinde birer trabzan arttırması yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine bakın trabzan yaparak kol ile arka bölümü ayıran arttırma yaptığımız yere geldim. Bu 2 zincirlik boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanı yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak
arka bölüm ile kol bölümünü ayıran arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine birer defa trabzan yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Bu 2 zincirli boşluğa arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Diğer arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine birer defa trabzan yaptım. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yapacağımız yere geldim. Buraya kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine ön bölüm için trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık. Takip eden ilmekleri birer defa trabzan olarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak bakın sıra sonuna geldim. Böylece 3. sırayı da tamamlamış olduk. Şöyle robamıza bir daha bakalım. Bu sırada bu 4 noktadan arttırmalarımızı bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak yaptık. Her bölüm için ön bölümde bir trabzan arttırması yaptık. Kol bölümlerinde bakın bir burada arttırma yaptık. 2 trabzan arttırması oldu. Arka bölümde bir burada arttırma yaptık. 2 trabzan arttırması oldu. Diğer kol bölümünde de bir burada arttırma yaptık. 2 trabzan arttırması oldu. Ön bölümde bir burada arttırma yaptık. Tekrar trabzan arttırması oldu. Bakın şekilli de daha belirgin olmaya başladı. 4. sıradayız. 4. sıraya çıkmak için bir zincir çekiyorum. Örgüyü çevirdim. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzan olarak devam ediyorum. Bu sırada tekrar arttırmalar yapacağız. Bu arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak arttırma yapacağız. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine bakın birer defa trabzan yaptım. Arttırma yapacağımız bu 2 zincirli boşluğa geldim. Buraya ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın bu sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan arttırması yaptık. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak buraya kadar devam edelim. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak kol ile arka bölümü ayıran arttırma yapacağımız yere geldim. Bakın bu arttırma yerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapmıştık. Buraya da aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Bakın burada da arttırmalarımızı 2 trabzan olarak yaptık. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık buraya. Takip eden ilmekleri trabzan olarak yapıyorum bakın. Burayı bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arttırma yerine kadar her ilmeğe birer defa trabzan yapalım. Buraya gelince yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Takip edenleri tek trabzan olarak devam edelim. Burada da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada arttırmalarımızı 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıp diğerlerine birer defa trabzanlar yaptım. Sıra sonuna geldim. 4. sıranın sonundayız. Bir zincir çekiyorum. 5. sıradayız. 5. sırada arttırmalarımızı
Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak yapacağız. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde ön ile kol bölümünü ayıran arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine birer defa trabzan yaptım. Ön ile kol bölümünü ayıran arttırma yapacağımız yerdeyim. 2 zincirlik boşluğa ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Bakın bu sırada arttırmalarımızı bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak yaptık. Böyle devam edelim. Diğer arttırma yerine kadar gelelim. Burada tekrar bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapalım. Bu şekilde bütün arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapalım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada her arttırma yerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaparak 5. sıranın sonuna geldik. Buraya kadar bakın birinci sırada arttırma yerlerini belirlemek için bir zincir çektik. İkinci sırada arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Üçüncü sırada arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık. Dördüncü sırada tekrar 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde arttırma yaptık. Beşinci sırada da bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi arttırmalarımız bu iki sıranın tekrarıyla devam edecek. Bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Takip eden sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde olacak. Robanın şeklinde görelim. Bakın robamız büyüyor arkadaşlar. Şöyle katladığımız zaman da gayet düzgün bir roba örgüsü elde ediyoruz. Robanın örgüsünü bu şekilde devam ettirelim. Bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan arttırması yapalım. İkinci sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde robanın örgüsünü devam edelim. Robanın örgüsünü benim için gerekli olan yüksekliğe kadar tamamladım. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra trabzan sırası yaptım. Benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Robanın örgüsünü burada bitirmeyeceğiz. Modelleri yerleştireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra kolları gövdeden ayıracağız. Kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın böyle ölçtüğüm zaman 11 santim. Robamızın şeklinde görelim. Bakın böyle. Robamızın görüntüsü böyle. Modelli bölümü düz taraftan yerleştirmem gerekiyor. Bakın buradan modelli bölümü yerleştirmem gerekiyor. Oraya gidebilmek için de bakın ters tarafta kaldı ipim. Bir sıra sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmekleri de sık iğne olarak devam ediyorum. Bakın bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Arttırma yaptığımız yere kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine sık iğneler yaparak arttırma yaptığımız yere geldim. Ön bölüm için buraya bakın bir sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa bir sık iğne de kol bölümü için yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptık. Takip eden ilmekleri sık iğne olarak devam ediyorum. Bakın arttırma yerine 2 sık iğne yaptım. Diğerlerine birer defa. Bu şekilde sık iğnelere devam edelim. Bu arttırma yerinde de 2 sık iğne yapalım. Burada da aynı şekilde 2 sık iğne, buraya da 2 sık iğne yaparak sıra sonuna kadar sık iğnelere devam edelim. Bir sıra sık iğne yaparak bakın sıranın sonuna kadar geldim. Arttırma yerlerinde de
İkişer tane sık iğne yaptım. Şimdi model yerleştirmesini yapacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Modelden önce ön pat için 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın, ilk ilmek içerisine ilk trabzanı yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden 2 ilmeğe de trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 3 trabzanı yaptım. Şimdi modelimizi yerleştiriyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içerisine 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bakın, 3 trabzan yaptık ön pat için. 1 2 ilmek atladık. 3. ilmeğe 6 trabzan yaptık. Bir zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci modeldeyiz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 2. ilmek içerisine 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın, 6 trabzandan sonra 2 ilmek atlayıp sık iğne yapıyoruz. Sık iğneden sonra 1 ilmek atlayıp 6 trabzan yapıyoruz. Arada 4 ilmek kalıyor. 2 model ortasında 4 ilmek atladık modelimizin denk gelmesi için. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın, bu şekilde. Ön bölümü modellerini yerleştirdik. 4 model denk geldi ön bölümü arkadaşlar. Kol bölümündeyiz. Buraya da modeller ile devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Artık model yerleştirmelerimiz bu şekilde devam edecek. Ön bölüme 4 model yerleştirdik. Kol bölümüne 8 model denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Kol bölümüne 8 model yerleştireceğiz. Bu şekilde devam edelim. Arka bölüme modelleri yerleştirelim. Diğer kol bölümüne ve ön bölüme de model yerleştirerek sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda yine 1 2 3 ilmeğe trabzan yapacağız. Burada olduğu gibi burada da 3 trabzan olacak. Sıra sonuna kadar modellerimizi yerleştirerek devam edelim.
İlk model sıramızda bakın modelleri yerleştirdim. Sıra sonuna geldim. Bu sırada modelleri bir ilmeğe 6 trabzan yaptık. Bir zincir çektik. 2 ilmek atladık. 1 2. Bir sık iğne yaptık. Bir zincir çektik. Bir ilmek atladık. Diğer model için 6 trabzan yaptık. İki model arasında 4'er ilmek atladık. Bu sırada model yerleştirmesini yaparken sizin arada 1-2 trabzan fazla denk geliyorsa aralarda bu benim atladığım yerde bir atladığım yeri 2 atlayabilirsiniz. Ondan bir sorun olmayacaktır. Bakın sıra sonuna geldim. 6 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. 1-2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe trabzan yapıyorum. Takip eden ilmeklere de trabzan yapıyorum. Sıra sonunda 3 trabzan yaptık. Bakın modelden sonra 2 ilmek atladık, 3 trabzan yaptık. Sıra başında da 3 trabzan yapmıştık. 2 ilmek atlayıp modeli yerleştirmesini yapmıştık. Burada da aynı şekilde oldu. Modelde ikinci sıradayız. İkinci sıraya geçmeden önce robamızın şeklini görelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bu sırada ön bölümleri 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dörder model yerleştirmesi yaptık. Kol bölümlerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın arttırma yaptığımız 2 aralıkta 8 model yerleştirmesi yaptık. Arka bölüm bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 modelde arka bölüme yerleştirmesini yaptık. Böylece modellerimizin yeri belli oldu. İkinci sırada yine trabzanlar yapacağız. Bu sırada trabzanları boşluktan alarak yapacağız bakın. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden bu 3 trabzanı bakın trabzan yapıyorum. 1 yaptım. 2 3. Bu 3 trabzan örgü bitisiye kadar devam edecek. Başta ve sonda olan bu 3 trabzan arkadaşlar. Burası ön pat. Burası değişmeyecek. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu 6 trabzan yaptığımızın ilk trabzanı boşluktan alıyorum. Bakın tığı tepe noktasına batmadım. Boşluğa taktım. Trabzan yapıyorum. Takip eden bakın trabzanı da aynı şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Üçüncü olanı da boşluktan alıp trabzan yaptım. İlk 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bu 3 trabzanı da boşluktan alıp trabzan yapacağız. Bakın boşluğa taktım. Trabzan yapıyorum. Boşluğa tığı taktım. Trabzan yapıyorum. Burası örgümüzün ters tarafı. Bakın düz tarafı böyle görünüyor arkadaşlar. Boşluktan aldığımız için burada bir kabarıklık görünüyor. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın zincir çekmiyorum iki model ortasında. Diğer modelin ilk 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bu 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Takip eden 3 trabzanı da yine aynı şekilde boşluktan alıp trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. 3. modele geçiyorum. Bakın onu da aynı şekilde ilk 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Takip eden 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum.
Diğer modele geçiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın modelimiz de böyle arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde devam ettireceğiz. Modelde ilk 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız. Arada 2 zincir çekeceğiz. Geriye kalan 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız. Zincir çekmeden diğer modelde de aynı şekilde ilk 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Başka hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Modelimizde ikinci sırada bir alt sırada yapmış olduğumuz 6 trabzanın ilk 3 trabzanını boşluktan alıp trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Geriye kalan 3 trabzanı da boşluktan alıp trabzan yaptık. Zincir çekmeden diğer modele geçtik. Onun da ilk 3 trabzanını boşluktan aldık. Bu şekilde sırayı devam ettirdik. Bakın sıra sonuna kadar hepsini tamamladım. Görüntü olarak böyle arkadaşlar. Modelimizin birincisini tam olarak yapmış olduk böylece. Sıra sonunda bulunan bakın 3 trabzanı tepe noktasına batarak trabzan yaptım ama sıra başındaki 3 trabzan da aynı şekilde tepe noktasına batarak trabzan yapmıştık. Bunu da aynı yaptık. 3. sıradayız modelde. 3. sıra bu ilk başta yapmış olduğumuz 6 trabzan, 1 zincir, 1 sık iğne, 6 trabzan yapıyorduk. Onun tekrarı olacak arkadaşlar. Bu sırada kolu da gövdeden ayıracağız. Artık örgümüze gövde ile devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk 3 trabzanı trabzan olarak yapıyorum. 1 2 3 3 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu 2 zincir çektiğimiz yer var. 3 trabzan aralarında 2 zincir çekmiştik. Bunun boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 bir zincir çekiyorum. 2 model ortasında bakın zincir çekmeden atladığımız yer vardı. Buraya sık iğne olarak tutturuyorum yapmış olduğum 6 trabzanı. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bakın diğer model ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 bir zincir çekiyorum. Bu 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer model ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. Dört 5 6 bakın ilk 3 modelimizi yaptık. 4 modeli ön bölüm olarak yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer model için 6 trabzan yapıyorum. Beş 6 bir zincir çekiyorum. Bakın ön ile kol bölümünü ayıran ayrım yerinde 4 modelden sonra kola başladığımız modelin ortasında bulunan bakın bu boşluğa sık iğne yapıyorum. Ön bölümleri bitirdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 kol bölümü için 8 model yapmıştık. Bunları atlıyorum. Bakın kol ile arka bölümü ayıran burada bakın. Şu çizgiyi de takip ederseniz daha güzel görürsünüz arkadaşlar.
Buraya sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle gösterelim. Ön bölüm için 4 modeli yaptım. Kol ile ön bölümü ayıran, bakın iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yaptım. Kolda bulunan modelleri atladım. Arka bölüm ile kol bölümünü ayıran, bakın bu iki model ortasında boşluğa sık iğne yaptım. Burayı birleştirmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölümde bulunan modelleri yapmak üzere ilk boşluğa bakın 6 trabzan yapıyorum. 5, 6. Bir zincir çekiyorum. İki model ortasındaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer modele geçiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Kol altında ön bölümde bakın 4 modelden sonra kol altını yapacağımız yere buraya sık iğne yaptım. Kolda bulunan modelleri atladım. Arka ile kolu ayıran bakın bu iki model ortasındaki boşluğa sık iğne yaptım. Arka bölümün modellerine devam ediyorum. Arka bölümün modellerine de devam ederek bakın diğer kol altını yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan modelleri yaparak bakın arka bölüm ile kol bölümünü ayıran ayrım yerinde iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yaptım. Arka bölümde 2, 4, 6, 8, 9 model yaptık bakın. Şimdi bu arka bölüm ile diğer ön bölümünü birleştireceğiz. Kol bölümündeki bütün modelleri atlıyorum. Bakın burada sık iğne yaptım. 2, 4, 6, 8 modeli atlıyorum. Ön bölüm ile kol bölümü arasında bulunan bakın bu iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Burayı da böylece birleştirmiş olduk. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Ön bölümde bulunan modellere devam ediyorum. 6 trabzan yapıyorum bakın buraya. Altı trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Bakın arka bölümü ile diğer ön bölümü de birleştirdik. Ön bölümün örgüsüne devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar modelleri yapalım. Ön ile arka bölümü birleştirdiğimiz bakın buradan itibaren ön bölüm için 1, 2, 3, 4 modeli yaptım. Sıra sonunda da 3 trabzanı yaptım. Bu sırayı bitirmiş oldum. Robamızın şeklinde görelim arkadaşlar. Bakın. Bu sırada ön bölümler ile arka bölümü birleştirdik. Kolun örgülerini bakın burada ayırmış olduk. Şimdiki sırada bu 6 trabzanı 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorduk boşluktan alarak o sırayı yapacağız. Modelimiz zaten bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Bir sırada şimdiki yapmış olduğumuz gibi 6 trabzandan oluşan model yerleştirmesini yapıyoruz. İkinci sırada da bu 6 trabzanı 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Takip eden 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Modelimiz bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk 3 trabzanı tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. 1 2 3 İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu modelin 6 trabzandan ilk 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1 2 3 bakın 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmeden takip eden modele geçiyorum.
3 trabzanı yapıyoruz. Bu kol altına kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan bakın 4 modeli yaptım. Kol altına geldim. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu kol altında bir model arttırması yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın bu 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanı bu kol altına yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Buraya sık iğne yapmıştık. Bakın ön bölümün birleştirirken ön bölüm için buraya sık iğne yapmıştık. Bunun içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın yine aynı yerde birleştirme işlemini yaparken arka bölüm için bir sık iğne yapmıştık. Bu sık iğnenin içerisine de 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Buraya da bakın bir model oluşturduk. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. İpi tığın üzerine arıyorum zincir çekmeden diğer modeli bakın 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Modelime devam ediyorum. Bakın kol altında bir tane fazladan model oluşturduk. Arka bölümün modellerine de devam edelim. Diğer kol altını sizinle tekrar yaparız. Oraya kadar modellerimize devam edelim arkadaşlar. Arka bölümde bulunan modelleri bakın trabzanlar yaparak kol altını yaptığımız yere geldim. Bu kol altında bir model oluşturmuştuk. Bakın burada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak bunun aynısını buraya yapıyoruz. Bakın son modelden sonra ipi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan 2 sık iğne var. Bu sık iğnelere 3'er trabzan yapıyoruz. Tam kol altında bakın. Bu ilk sık iğnenin içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 trabzanı buraya yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Takip eden sık iğnenin içerisine de 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bu kol altına da bakın bir modeli oluşturmuş olduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden modelin ilk 3 trabzanını boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Geriye kalan 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu kol altında da bakın bir model oluşturmuş olduk arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan modelleri yaparak bakın sıranın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine bu 6 trabzan, bir zincir, bir sık iğne yaptığımız sırayı yapıyoruz. Bu kol altında da yine devam edeceğiz arkadaşlar modelimize. Bakın ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden 2 ilmeği de trabzan yapıyorum. 3 trabzanı yapıyoruz başta. Bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Model ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 3 4 5 6. Bir zincir çekiyorum. 2 model ortasında bakın bulunan bu boşluğa sık iğne olarak yapıyorum. Bu kol altında yapmış olduğumuz modele kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan bakın 4 modeli yaptım. 1 2 3 4. Bu kol altında oluşturmuş olduğumuz yeni modele geldim. Bu modelden sonra yine bir zincir çekiyorum. Bakın 3 trabzanla diğer 3 trabzan arasında bulunan bu boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum.
Bu kol altında oluşturmuş olduğumuz, bakın bu 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapmıştık. Bu 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 trabzanı yaptım buraya. Bir zincir çekiyorum. Bu 3 trabzandan sonra bakın diğer modelle arada bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Arka bölümde bulunan ilk modele 6 trabzan yapıyorum. Ve böylece modelimiz devam ediyor. Bakın kol altında da hiçbir değişiklik olmadı. Modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Arka bölümde bulunan modelleri devam edelim. Kol altında yine burada yapmış olduğumuz gibi 6 trabzanımızı yapalım, modelimizi hiç bozmadan. Ön bölümdeki modelleri de yapalım, sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar modelleri yaparak bakın geldim. Bu şekilde 6 trabzandan oluşan modellerimizin yerleştirmesini tamamlamış olduk. Bakın böyle bir sırada kaç model olduğunu sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 model var bir sırada arkadaşlar. 4'er model ön bölüm için yapmıştık. 9 model arka bölüm için yapmıştık. Birer modelde kol altında arttırma yaptık. Böylece modellerimizin tamamını yerleştirmiş olduk. Bakın görüntü olarak da böyle. Örgümüzü bu 2 sıranın tekrarıyla devam ettireceğiz. Yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne ve tercihinize göre bu sıra sayılarını tekrarlayarak istediğimiz kadar örelim gelelim. Gövde yüksekliğini benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra model yaptığımı sayıyorum. Bakın sadece modelleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 model tam bitti. 11. modeldeyiz. 11. modeli için bakın ters taraftan 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak yaptım. Düz tarafta şimdi 6 trabzan yaptığımız sıradayız. Bir de size santimetre olarak kaç santim olduğunu ölçüyorum. Sizin eliniz sıkıysa bir sıra daha model yapmanız gerekebilir arkadaşlar. Bakın kol altından ölçüyorum. 19 santim. Sizin eliniz sıkıysa, bu yükseklik daha az olduysa bir model sırası daha yapabilirsiniz. İp olarak da bakın birinci yumağım burada bitti. İkinci ipe başladım. Onun için görün diye kesmedim arkadaşlar. İkinci ipten de 2 sıra model yaptım. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk 3 trabzanı trabzan olarak yapıyorum. 1 2 3. Bakın 3 trabzanı yaptım. Şimdi bu 2 zincirlik boşluğa trabzanlar yapacağız. Buraya kadar modeller için 6'şar trabzan yapıyorduk. Bu sırada uç bölümü olacağı için dilim modellerinin biraz daha büyük olmasını istiyorum. Onun için de 8'er trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 2 zincirlik boşluğa 8 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. 2 model ortasında bulunan bu boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden model içerisine de 8 trabzan yapıyorum.
1 2 3 4 5 6 7 8 trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde daha büyük modellerimiz oluşuyor. Bu sırada modellerimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu 2 zincirlik boşluklara 8'er trabzan yapacağız. Bir zincir çekeceğiz. 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak tutturacağız. Tekrar bir zincir çekeceğiz. Diğer model ortasına 8 trabzan yapacağız. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar tamamlayalım. Dilimli modelleri bakın tamamladım. Sıra sonunda da 3 trabzanı yaptım. Şeklini görelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde uç bölümü dilim dilim göründü. Çok güzel oldu. Şimdi ön pat çalışması yapacağız. Ön pat çalışmalarını bir sıra sık iğne olarak yapıyorum. Ön pat çalışmalarını yaparken bakın bu roba bölümüne kadar sık iğne yapıyoruz. Bu roba bölümünde düğmeler için düğme biritleri de oluşturacağız. Bakın en son yapmış olduğum trabzandayım. Bir zincir çekiyorum. Bu bakın trabzanın bu noktasına bir sık iğne yapıyorum. Bu trabzan boşluğuna sık iğne yapıyorum. Takip eden bakın ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Sık iğneler yaparak bu roba bölümüne kadar devam edelim. Ön patta sık iğneler yaparak bakın robanın başlangıç noktasına kadar geldim. Bu roba bölümüne 3 tane düğme yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Bakın birisini bu en son geldiğimiz noktaya yaparız. Bir diğerini bu bakın hemen robanın başlangıç noktası olan buraya. Üçüncü olanı da orta noktaya bakın. 2 düğme biritinin tam ortasına denk gelecek olan buraya yaparız. 3 düğme deliğini yerlerini belirlemiş olduk. Şimdi ilk düğme biritini buraya hazırlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde ilk düğme biritini oluşturmuş oldum. Bu çekmiş olduğunuz zincir sayısı dikecek olduğunuz düğmenin büyüklüğüne göre değişecektir. Ben bugün bu şekilde ince bir düğme dikmek istiyorum. Bakın içerisinden geçiriyorum. Düğmenin geçebileceği kadar bir birit yaptım. Benim için yeterli. Eğer siz daha büyük bir düğme dikiyorsanız 6 zincir de çekebilirsiniz. Takip eden ilmekleri diğer düğme biritine kadar sık iğne yapıyorum. Aradaki mesafeyi sayalım. Diğer düğme ile de eşit yapmış oluruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. Şuraya bir sık iğne daha yapalım. 7 sık iğne yaptım. 8.'yi yapıyorum. Bu 8.'ye düğme biriti yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum yine. İkinci düğme biritini oluşturmuş olduk. Şimdi buranın eşit olması için buraya kaç sık iğne yaptıysak bu diğer düğme deliğiyle de aynı olması gerekiyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 işareti çıkarıyorum artık. Bakın birisini buraya yapacağız. 8.'ye düğme biriti yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı yere sık iğne olarak batıyorum. Bakın 3. düğme biritini de buraya yapmış oldum. 1 2 3
Bu tepe noktasına bakın, sık iğne yapıyorum. Boynun çevresinde de sık iğne olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bakın, ilk ön patımızı yaptık. Buraya roba bölümüne kadar sık iğne yaptık. Roba bölümünde yine sık iğnelere devam ettik ve düğme biritleri oluşturduk. Boynun çevresinde bir sıra sık iğne yaparak buraya kadar devam edelim. Boynun çevresinde bakın bir sıra sık iğne yaptım. Yakanın diğer uç noktasına geldim. Bu ön pattayız. Bu ön patada bir sıra sık iğne yapıyoruz. Buraya düğme biriti yapmayacağız. Bakın, buraya 3 tane düğme biriti yapmıştık. Buraya yapmayacağız. Bakın, en son ilmeğe sık iğne yaptım. Aynı ilmek içerisine bir sık iğne yapıyorum. Sık iğneleri yapmaya devam ediyorum. Diğer ön patta yaptığımız gibi buraya da sık iğneler yapıyoruz. Sık iğneler yaparak etek ucuna kadar devam edelim. Diğer ön patta da sık iğneleri yaptım. Bakın arkadaşlar, uç noktasına geldim. Burada ipi kesiyorum. Böylece gövde örgümüzün tamamen bitirmiş olduk. Bu ipi de tığ veya iğne yardımıyla ters taraftan, bakın, ilmekler arasından geçirebiliriz artık. Bunu daha sonra yaparız. Böylece bakın, gövde örgüsü bitti. Kolları kaldı. Ben 3 tane düğmeyi diktim. Bakın, bu şekilde 3 düğme biriti oluşturmuştum. Bunların tam karşısına gelen yerlere 3 tane düğmeyi diktim. Bakın, bu şekilde taktığımız zaman güzel olacak. Böylece hırkamızın gövde bölümünü tamamen bitirmiş olduk. Şimdi kollarını başlayalım. Kollu için kol altından başlıyoruz. Bakın, kol altında bir model oluşturmuştuk. Bu ilmeğe tığ takıyorum. Buradan ipi bir defa düğüm atalım, daha sağlam olsun. Aynı ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. Bakın, şu şekilde bir ilmek oluşturdum, bir zincir çekiyorum. Şimdi modelime bakıyorum, kol bölümünde 6 trabzan yaptığımız sıradayım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın, bu kol için 8 model ayırmıştık. Bu 8 modelin üzerine 6'şar trabzan yapacağız. Bu ilk modelin 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bakın, iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer model ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İki model ortasına sık iğne olarak tutturuyorum. Gövdede yaptığımız modelin aynısını kolda da devam ediyoruz. Bu sırayı bu şekilde 6 trabzan yapıp bir zincir çekip iki model ortasına tutturarak bu kol altına kadar devam edelim. Kol bölümünde bakın, 6 trabzandan olan modellerimizi yaparak kol altını yaptığımız yere kadar geldim. Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 model yaptık. Burada bir zincir çekiyorum. Bu ilk başlangıç yaptığımız, bakın, kol altında bir ilmek vardı. Oraya kaydırma yaparak tutturuyorum bunu. Bir defa da içerisinden çektim. Örgüyü çeviriyorum. Şimdiki sırada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorduk. Bunları boşluktan alarak o sırayı yapacağız. Bu ilk, bakın,
trabzana kaydırma yaparak geçiyorum. Bakın artık ilk trabzandayım. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu 2 zincir çektiğimiz ilk trabzan. Şöyle yapalım daha güzel görünsün. İkinci trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Üçüncü trabzanı boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden 3 trabzanı da boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın 3 bu 2 zincir de bir trabzandı. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden modelde bulunan ilk trabzana boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum. Takip eden 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 3 İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum. 3 trabzanı trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Gövdede yaptığımız modelin aynısına devam ediyoruz kolda da. Bu sırayı da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Diğer modelinde ilk 3 trabzanlı trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde devam edelim. Son modele kadar devam edelim arkadaşlar. Hırkanın kol bölümünde bakın 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptığımız sırayı tamamladım. Sıra sonuna geldim. Kol altındayım. En son modelin bu 3 trabzanı yaptım. İlk yaptığım 3 trabzan ile kaydırma yaparak birleştiriyorum bakın. Sıranın başında bakın 2 zincir çekerek ilk trabzanı yapmıştık. Bunun son zincirin üzerine tığ takıyorum. Kaydırma yaparak bu modeli bakın birleştiriyorum. 6 trabzanlı sıradayız. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk model ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bakın 6 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Takip eden model ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 3 4 5 6. Bakın 6 trabzan yapıyoruz. 2 model ortasında bulunan boşluğa bir zincir çekerek tutturuyoruz. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar gidelim. 6 trabzanlı sırayı bakın sıra sonuna kadar yaptım. En son 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bunu kol altında bulunan bakın bu sıraya başladığımız ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar kol şekillenmeye başladı. Şimdi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan sırasındayız. Bir zincir çekiyorum. Eğer siz burayı düz gidebiliyorsanız arkadaşlar bu şekilde devam ederek gidebilirsiniz. Ama böylesi zor olduğu için ben döndürerek örmeyi tercih ediyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu ilk trabzan var. Buna kaydırma yaparak geçiyorum. İlk trabzan boşluğundayım. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden 2 trabzanı trabzan yapıyorum. Bu 2 zincirde bir trabzan oluyordu. 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum. Takip eden bakın bu 3 trabzan kaldı. Bu 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 1 2 3 İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden diğer modele geçiyorum. İlk 3 trabzanı trabzan yapıyorum. 2 3
2 zincir çekiyorum. Geriye kalan bu 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden modele geçiş yapıyorum bakın. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar bir alt sırada yapmış olduğumuz 6 trabzanın ilk 3 trabzanını boşluktan alıp trabzan yapacağız. 2 zincir çekeceğiz. Takip eden 3 trabzanı da boşluktan alıp trabzan yapacağız. Diğer modele geçeceğiz. Sıra sonuna gelince ilk başlangıçta yapmış olduğumuz bu 2 zincir ile kaydırma yaparak birleştirip 6 trabzanlı sıraya geçiyoruz. Kolun örgüsü artık bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Gövdenin örgüsünü kaç sıra yaptıysak model sırası olarak kolun örgüsünü gövdeden bir model sırası eksik yapacağız. 10 sıra yaptıysanız kolun örgüsünü 9 sıra yapacağız. Bunu 11 sıra yaptıysanız kolun örgüsünü 10 sıra yapacağız. Siz 12 sıra yaptıysanız gövde örgüsünü model olarak kolun örgüsünü 11 sıra yapacağız. Diğer kolu da bu kolu yapmış olduğumuz gibi başlayalım. Her iki kolun örgüsünü tamamlayalım gelelim. Sizinle başlamış olduğum kolun örgüsünü ben tamamladım. Kaç sıra model yaptığımı sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tam model bitti. 10. modelinde 6 trabzandan oluşan dilimli model şeklinde yaptım. Burada bitirdim. Bu dilimli modelleri yaparken aralarda zincir çekmedim arkadaşlar. 6 trabzanı yaptım. 2 model ortasına sık iğne olarak battım. Zincir çekmeden diğer modele geçip 6 trabzan yaptım. Bu şekilde kolun örgüsünü tamamlamış oldum. Bakın çok güzel oldu. Gövdenin örgüsünden bir model eksik yaptım kolun örgüsünü. Diğer kolun örgüsünde başladım. Onda her iki kolu hazır bir şekilde bakın eşit olarak ördüm. Böylece hırkamızın örgüsünü de tamamen bitirmiş olduk. Çok güzel oldu arkadaşlar. Prenses kızlarımıza yakışır bir hırka yaptık bakın birlikte. Arka görüntüsü de bu şekilde. Açalım görelim bir de hırkamızı. Bakın tersten görüntüsü de böyle. Tamamen dikişsiz yaptık. Bakın kol örgüsünde de dikiş kullanmadık. Dönerek ördük. Birleşik bir şekilde tamamen dikişsiz bir hırka yaptık. Çok şık, çok güzel oldu. Ben model olarak da örgü olarak da çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bitmiş olarak size ölçülerini vermek istiyorum. Kol altından enini ölçüyorum. Bakın bir uçtan diğer uca kadar 28 santim. Bakın açıldı bu model. Etek ucundan ölçüyorum. Bu uçtan diğer uca kadar 35 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 32 santim. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 20 santim. Bu da 1 yaş bebek için çok güzel ölçü oldu arkadaşlar. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.